Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu güzel, pratik, bu aralar çok moda olan bu çantanın yapılışını sizlere anlatacağım. Tüm detaylarıyla kullandığım ip koton ip, tığ numaramsa 4 milim arkadaşlar. Ben böyle 4 renk kullandım. Şöyle de diğer tarafını göstereyim. Taban kısmı bu şekilde arkadaşlar. Bütün detaylarıyla hepsini size anlatacağım arkadaşlar. İnşallah sizler için de güzel bir fikir olur. İnşallah beğenirsiniz. Yorumlarınız benim için çok değerli. Ee, Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone değilseniz kanalıma ve de abone olursanız çok çok sevinirim. Sizleri de çok bekletmeden hemen o zaman bu güzel çantamızın yapılışına başlayalım. Ben 4 renk kullandım arkadaşlar. Siz tabii ki 2 renkle de yapabilirsiniz ama 4 renk yaparsanız daha hoş duracaktır. Hemen bu rengimizle başlayacağız. Daha doğrusu bitireceğiz. Çünkü ben diğer parçalarımı hazırladım. Şöyle bakın. Bu renkleri kullandım ve pembeyi ekleyeceğiz. Şimdi ben size bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Bakın bu şekilde zaten hiçbir zorluğu yok. Oldukça kolay bir model. Şimdi hep birlikte bunu yapılışını anlatacağım arkadaşlar. Bu arada ipim koton ip, kullandığım tığ numaramsa 4 milim. Siz elinize göre ayarlarsanız daha iyi olacaktır. İpten ipe de fark edebiliyor çünkü. Hemen şöyle başlayalım. Şöyle bir başlangıç zinciri yapıyorum öncelikle. Birazcık da yakınlaştıralım. Şimdi bunun üzerine ben 53 tane çok sıkı olmayan zincir çekeceğim arkadaşlar. 1, 2, 3, 10. Böyle çok sıkı olmayan 53 tane zincirimizi çekelim, sonra devam edelim. 53 zincirimi tamamladım. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar hemen tığımın üzerini doluyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6.'sının tepesine. Yani tam şuna denk geliyor. Bunun tepesine batıyorum. Buraya bir tane ikili trabzan. Yine aynı boşluğun içine iki tane daha yapıyorum. Burada toplamda 3 tane ikili trabzan elde etmiş olduk. Bir de burada bir boşluğumuz oluyor. Şimdi üzerini doluyorum. Zincir çekmiyoruz araya. 1, 2. Üçüncüsünün tepesine batıyorum. Buraya da aynı şekilde 3 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde 1, 2. Üçüncüsünün tepesine. Ben bu çantayı yabancı bir kanalda gördüm. Çok hoşuma gitti. Ve yapmak istedim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten hem çok kolay yapılışı hem de çok güzel duruyor. Bu sırayı arkadaşlar olduğu gibi komple böyle iki tane arada boş bırakacağız. Üçüncüye atlayacağız. Her seferinde üçüncünün tepesine 3 tane ikili trabzan yaparak bu şekilde oluşturacağız ilk sıramızı. Ben sona kadar geleyim arkadaşlar. Bakın bu ilk sırayı olduğu gibi bitirdim. Eğer doğru gittiyseniz burada normalde bu yuvalarımızı saydığımız zaman 16 tane yuva elde etmiş olacaksınız. Bu kenarda da böyle kalmış olacak. Şimdi buraya zaten bir tanesi bizim başlangıç zincirimizde, onu saymıyorduk. Şimdi ne yapıyoruz? Sonuncu yuvamı da oluşturdum. Üzerine doluyorum. Hemen bir tane atlıyorum. Diğerininkinin tepesine batıyorum. Buraya ikili trabzanımı yaptım. Şimdi bir üste çıkacağız. 2, 3 zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Üzerini doladım. Hemen şu boşluğa. Bakın tek yaptık ya onu. Oraya 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Zincirimizi de zaten trabzandan saymış oluyoruz.
Şimdi üzerini doluyorum. Artık bundan sonrası boşluk doldurma ile geçecek arkadaşlar. 2 3 Üzerini doluyorum. Araya zincir kesinlikle çekmiyoruz. Zincir çekmeden 3'er tane ikili trabzanlarımızı yaparak oluşturuyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim size nasıl durduğunu. Şimdi şu gördüğünüz bütün boşlukları dolduracağız. Ta ben şuraya geleyim. Şurasını da size göstereceğim. Sonra bir üste çıkacağız. Sonrası hep aynı şekilde ilerleyecek. Evet, sona kadar geldim. Şöyle biraz gerdireyim ki görmeniz için. Sona kadar geldim. Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Çünkü burada şöyle bir boşluğumuz. Burada hatırlıyorsanız zaten 6. noktaya battığımız yer burası. Şimdi üzerini doluyorum. Buraya da aynı şekilde yuvamı oluşturuyorum. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. Şimdi üste çıkacağız. Bakın burası da böyle durmuş oluyor. Bu tarafı da böyle. Şimdi bir üste çıkacağız yine. Üste çıkarken yine 1 2 3 zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Doladım. Bu sefer direkt önümüze gelen boşluğumuza batıyorum ve yuvamı oluşturuyorum. 2 ve 3. Bakın. Bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Şimdi bunu yine buraya kadar yapacağım. Burada yine bir üste çıkıp böyle git gel yaparak bitireceğim arkadaşlar. Burada da zaten onu da size söyleyeyim. Çünkü burada kafanız karışmasın. Şimdi de bu boşluğu doldurduktan sonra üzerini dolayıp şu köşesine batıyoruz. Son. Bunu zaten trabzandan saydığımız için ben size orasını da kısaca göstereyim. Bakın sona kadar geldim. Şimdi burasını göstereceğim size. Hemen üzerini doluyorum. Ya bunu göstermemin amacı aslında şimdi kafanızın karışmasını istemediğimden dolayı. Çünkü yeni başlayan arkadaşlar oluyor. Yapmak isteyenler oluyor ve hani burada kaldığı zaman ne yapacağını bilmeyen insanlar olacağından dolayı detaylıca anlatmayı tercih ediyorum açıkçası. Çok fazla zamanınızı da almayacağım. Gördüğünüz gibi bakın tepesine battım. Tepesine zincirin, şuradaki zincirimizi trabzandan sayıyoruz. Üzerini doladım tığımın. Tepesine battım. Buradan ikili trabzanımı yaptım. Bakın buraya da bunu bağlamış olduk. 1 2 3 zincir çekiyoruz tekrardan. Üzerini doladım ve hemen önüme gelen ilk boşluğa yuvamı oluşturuyorum. Bu şekilde yaparak arkadaşlar ilerleteceğiz. Bir de ben size şey açıklamasını da yapayım şöyle kısaca minnacık. Şunu bitirelim. Bakın arkadaşlar bu şekilde ortaya çıkıyor. Şunun açıklamasını yapayım. Şimdi bu boyları bunun boyunu da vereceğim size. Enini de vereceğim size. Hatta hemen verelim. Bakın eni şöyle tuttuğum zaman 10 santimetre arkadaşlar. Boyunu da verelim hemen. Boyuysa şöyle sıfırdan alalım. 38. 38, 39 gibi. Onu da vermiş olayım size. Derseniz bu ben daha ufağını yapmak istiyorum ya da daha büyüğünü yapmak istiyorum derseniz biz burada 53 tane sayı verdik. Ben hani tamamen orijinaliyle birebir yapmadım. Kendi kafama göre bazı şeyleri değiştirdim arkadaşlar. Burada 53 tane sayı verdim size. Başlangıç zincirimiz hariç. Derseniz daha küçük olsun. O zaman 3 sayı. Her seferinde 3 sayı çıkartacaksınız. Yani biraz daha küçük olsun diyorsanız 3 sayı çıkartın. Yani 53'ten
50 tane zincir çekersiniz ya da 47 çekersiniz. Size kalmış. Ya da daha büyük olmasını istiyorsanız da bu sefer 53 değil 56 çekersiniz. 59 çekersiniz. Size kalmış ama ideal olacağını düşünüyorum bu boyun. Şimdi ben burada kaç sıra yapmışım? Normalde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra yapmışım arkadaşlar. Ben şimdi 7 sıramı tamamlayayım. Tamamladıktan sonra bunun üzerinde tamamlayayım. Tamamladıktan sonra şu etrafına çalışacağız. Onu da size göstereceğim. Sonra birleştirmesine başlayacağız. Evet, 7 sıramı da tamamladım arkadaşlar. Şimdi şu etrafını yapacağız. Şu kısmını yapacağız. Oraya sık iğne yaptım ben. Hani düz bir görünüm olsun diye. Şimdi hemen bu kaldığımız yer. Burada ipimizi kesmiyorum arkadaşlar. Burada ipimizi kesmiyorum. Burası bizim köşemiz. Hemen buraya 1, 2, 3. Köşelere 3. Şu kısımlarına bakın. Şu kısımlarına bir tane, boşluğa 2 tane. Şu kısımlarına batıyorum. Bir tane, boşluklara 2 tane sık iğne. Yine aynı bir tane, bu sefer köşeye geldik. Köşeye 3 tane arkadaşlar. 2 ve 3. Çeviriyorum. Bakın şimdi burası daha da basit. Şu tam yaptığımız zincirin tepesiydi zaten. Buraya bir tane, boşluğun içerisine yine 2 tane. Buralara bir tane, boşluğa 2 tane arkadaşlar sık iğne yapıyorum. Şimdi şuraya kadar geleyim ben. Şu dönüş yerini de göstereceğim size. Bu diğer kenarını da aynı şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi bakın yine köşeye denk geldik. Köşeye yine 3 tane yapıyorum sık iğneden. 2 ve 3. Şimdi arkadaşlar burada bizim trabzanlarımız var. Şimdi ne yapıyoruz? Trabzan tepelerine bakıyoruz. Zaten 3'er tane var. O yüzden tam eşit dengeli bir şekilde olmuş oluyor. Sadece trabzanların tepe noktalarına batıyoruz arkadaşlar. Bu sırayı da böyle başa kadar çıkalım. Sonuncu sık iğnemi de yaptım. Şimdi şu ilk yaptığımız sık iğnenin tepesinden batıp diğerinden kaydırıyorum arkadaşlar. Bir de zincir çektim. Burada artık ipimi kesiyorum. Bakın dördüncü parçamızı da yapmış olduk. Şöyle birazcık da gerdirelim. Bakın bu şekilde de dördüncü parçamız da hazır. Şimdi geriye bunları birleştirmek kaldı. Bunları şimdi birleştireceğiz arkadaşlar. Birleştirirken de ben iğne kullanacağım. Dikerek birleştireceğim. Çünkü daha hoş durduğunu inanıyorum. Daha hoş duruyor çünkü benim için. Ama isterseniz tabi buraları artık sık iğne yaptığımız için siz arka taraftan sık iğne yaparak da birleştirebilirsiniz. Size hemen şöyle formunu göstereyim kısaca arkadaşlar. Nasıl birleştireceğiz? Bu şekilde. Şimdi bu tarafa çekeceğim onu da. Şöyle düzensiz olarak koyuyorum. Bakın. Bu şekilde bu kısımlarını birleştireceğiz. Sonrasında da bu diğer kısımlarını birleştireceğiz. Ve çantamız ortaya çıkmış olacak. Şimdi arkadaşlar ben iplerimi getirip her ipten kullanacağım. Çünkü dikerken pembeden, hakiden pardon.
Mor rengimden ve yeşil rengimden kullanacağım. Bütün renklerimden kullanarak bunları dikmeye başlayacağız. Bakın biraz uzaklaştırarak size formunu göstereyim. Bu şekilde. Bu taban kısmı olacak. Sadece şu ikisinin rengini, yerini değiştirdim. Böyle yeşiller birlikte, bu renklerde birlikte olmasını istediğim için siz tabii ki de karışık da yapabilirsiniz. İki renk de yapabilirsiniz dediğim gibi. Hemen şimdi başlayalım arkadaşlar. Şimdi yeşil ipimle başlamak istiyorum. Bir de böyle misinalı bir şey kullanıyorum. İğne kullanıyorum ama siz normal vitamin iğnesi tarzında iğnelerde kullanabilirsiniz. Şimdi bu köşelerde biz 3 tane sık iğne yapmıştık. Üçüncüsünün ikincisine batıyorum arkadaşlar. Şuradan, buradan tepesinden aldım. Ve bunun şöyle bakıyorum. Bunun tepesindekini aldım arkadaşlar. Bunları düz taraftan dikiyorum. Görünmesini istiyorum renklerinin. Şimdi bunu buraya bu şekilde yaptıktan sonra şuradan bunu bağlıyorum arkadaşlar. Tersime geliyor birazcık ama başaracağız. Bir tane daha düğüm atıyorum üzerine. Şimdi bunu karşılıklı bir şekilde artık dikim işlemine başlıyorum. Önüme gelen sırasıyla, bakın sırasıyla karşısındakinin tepesine alıyorum. Bunları böyle, ipimi de bu arada biraz uzun kestim. Bu şekilde yaparak, çünkü sadece şuraya kadar yapacağız. İpi bırakacağız. Ben size göstereceğim. Hepsininkini aynı şekilde yapıp sonradan çıkacağız yukarıya. Bakın. Bu şekilde dikiyorum arkadaşlar. Bakın sonlara gelmek üzereyim. Böyle karşılıklı bir şekilde dikeceğiz. Aslında size şöyle de gösterebilirim. Nasıl kolayınıza giderse öyle yapabilirsiniz tabii ki de. Şöyle birazcık da sıkıladım. Karşılıklı alıyorum. Bunları birleştiriyorum. Yine köşeye denk geldik. Şu an köşedeyiz arkadaşlar. Bakın şimdi bunları dikmeye devam edeceğim. Bunları karşılıklı dikmeye devam edeceğim. Aynı şekilde şu kafalarına, tepelerine batarak iki taraflı alarak arkadaşlar. Bunu gelebildiği yere, buraya kadar bu şekilde dikeceğim. Bakın bu şekilde de dikimi gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu kısmı da böyle bir çantamızın alt tarafı olacak, bu kısmı böyle. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde yapacağız. Dilerseniz bu dikişlerini tersten de dikebilirsiniz arkadaşlar. Öyle de çok hoş duruyor. Size kalmış. Ben belki değiştirebilirim de. Çünkü benim de çok hoşuma gitti. Böyle hani hiç çizgi yokmuş gibi durması. Hafiften var ama çok hafiften. Ama isterseniz değişik bir şey olsun derseniz de böyle yapabilirsiniz. Hani çünkü diğer renkleri de kullanacağımız için buradan gözükmesi farklı bir hava katabilir. Şimdi arkadaşlar bakın bu buradaydı böyle. Şimdi biz ne yapacağız? Burasını bitirdik. Burada da böyle küçük bir boşluğumuz kaldı. Çok pardon. Burada da böyle küçük bir boşluğumuz kaldı. Bu bizim çantamızın bir köşesi olacak. Şimdi buradan yine başlayacağız. Şu noktadan başlayacağız arkadaşlar. Bakın tam şu haki renginin olduğu yerden başlayacağız. Bunları hepsini birlikte alıp
Bu sefer bunu birleştirip şuraya kadar, sonrasında bu kısmını böylemelisine birleştireceğiz arkadaşlar. Bu bittikten sonra pembe ve morumuzu aynı şekilde yapacağız. Bunların ikisini buraya kadar yapınca birleştirmeye devam edeceğiz. Yani bunu böyle bu şekilde buraya kadar çıkartmış olacağız arkadaşlar. Son olarak da zaten bu kısmı kalacak. Bu kısmı da aynı şekilde yapıp çantamızı bitireceğiz. Kulbuna başlayacağız. Buralarını size uzun uzun göstermenin anlamı yok diye düşünüyorum. Şurada yaptığım işlemin aynısını yapacağız arkadaşlar. Bakın burada da yaptık. Aynı işlemi yaptık. İsterseniz tersten, isterseniz düzden, nasıl isterseniz dikebilirsiniz arkadaşlar. Bence her şekle ayrı güzel, böyle de başka bir hava katıyor. Ben şimdi 4 parçamı da birleştireyim, sonra kulp kısmına geçeceğiz. Evet, bu bütün dikim işlemini tamamladım arkadaşlar. Böyle bu şekilde ortaya çıktı. Bence çok güzel bir çanta oldu. Dediğim gibi, eğer ki bunun boyunu biraz daha küçük ya da enini biraz daha küçük yapmak isterseniz her türlü yapabilirsiniz. Size anlattığım gibi videoda bu sayılarını küçültebilirsiniz ya da büyütebilirsiniz. Ya da en tarafını daha sivri bir çanta olmasını istiyorsanız, ama böyle ideal. Şöyle size bu tarafını göstereyim. Bir de bu tarafını göstereyim arkadaşlar. Alt tarafı bu şekilde. Çantamız böyle. Şimdi ben size şu kulp kısmını da göstereceğim. Bir tarafını yaptım. Diğer tarafı kaldı. Onu size göstermek için yapmadım. Ve ben bu rengi kullandım. Şimdi hep birlikte diğer tarafını da yapalım. Şöyle biraz yaklaştırayım. Burada bir tane başlangıç zinciri yaptım ben. Hemen bizim burada yaptığımız tam köşesine denk gelen yerden şöyle bakalım. 3 tane zaten vardı. Bir de kenardan başlayacağız arkadaşlar. 1, 2, 3. Bu şekilde bir de sonuncuyu alacağız. Burasının daha düz çıkmasını istediğimiz için. Şimdi şöyle bir başlangıç zinciri yaptım arkadaşlar. Dediğim gibi şu ilkinin tepesine battım. Hepsini birden çıkarttım. Buraya bir tane yarım trabzanım yaptım. Yan taraftakinin tepesine yine aynı şekilde batıyorum ve yarım trabzanımı yapıyorum. Bunun düz bir şekilde çıkması için 4 tanesini yapacağım arkadaşlar. Çünkü şu kısmı biraz ince duruyor sonradan. 1, 2 arkadaşlar, 2 zincirle yukarıya çıkıyorum. Çünkü yarım trabzan yaptığımız için. Hemen 1, 2 ve 3. 3 tane yaptık. Şimdi 1, 2 tane zincir çektim, döndürdüm. Hemen dibindeki boşluğa 1, yan taraftakine 1 etti, 2 ve sonuncuyu da alıyorum. Buraya da yarım trabzanımı yaptım. Bakın böyle bu şekilde ortaya çıkıyor. Yine 1, 2 zincir çekiyorum, döndürüyorum, üzerini doladım. Hemen önündekine yarım trabzanımı yapıyorum. Üzerini doladım. Yan taraftakine ve sonuncuya. 3 tane burada yarım trabzan yapmış oluyoruz arkadaşlar. 2 zincirle yukarıya çıkıyorum. Son kez göstereyim. Burada yarım trabzanlar yapıyoruz. Diğer trabzanlarımızın tepesine. Boşluklara, yani şu gördüğümüz, bakın burada da aynı. Burada da batıyorum. Yarım trabzanımı oluşturuyorum. Bakın bu şekilde de ortaya çıkmış oluyor. Tabi isterseniz siz hazır saplarda alabilirsiniz. Çanta sapları satılıyor. Hazır alabilirsiniz. Ama bence böyle daha hoş durduğuna benim daha çok hoşuma gidiyor diyebilirim arkadaşlar. Sizler için de bir fikir olsun.
Şimdi ben burada diğer sıramda yani diğer kulbumda kaç sıra yaptım? Toplamda 34 sıra yapmışım. Ve şurasını da birleştirdim arkadaşlar. Direkt buraya birleştirdim. Şimdi ben 34 sıramı tamamlayayım. Sonra şurasını nasıl birleştirdim onu da sizlere göstereceğim. Ondan sonra da çantamız bitmiş bir şekilde iplerini çekeceğim ve sizlere son halini de göstereceğim. Sıralarımı tamamladım. Şimdi bunu buraya bağlayacağım. Onu göstereceğim hemen size. Sonrasında da zaten iplerini geri çekip size son halini paylaşacağım. Şimdi burada iki tane zincir çekiyorum. Buradan bıraktım. Bunu düz bir şekil yapalım lütfen. Buraya geliyorum. Burada 1, 2, 3. Bizim bir de şuradakini alacağız sonradan. Ya da şuradakini de alabilirsiniz. Yani bir tane, 3 tane köşemizde vardı. Bir tane de yandan alıyoruz arkadaşlar. Bunu ipimi tığıma takıyorum. Alttan bunu çekiyorum. Bir tane zincir çektim. Üzerini doladım. Hemen yan boşluğumu doldurmaya başladım. Bir tane yarım trabzan. Evet. Tekrar yan taraftaki boşluğa batıyorum. Buradan alttan ipimi alıp diğer taraftan çıkartıyorum. Üzerini doladım. Yan taraftaki boşluğuma battım ve buradan hepsini birden çıkardım. Yan taraftaki sık iğne tepesine battım. Tığımın üzerine ipimi geçirdim arkadaşlar. Buradan ipimi çıkartıp üzerini dolayıp sonuncu boşluğumdaki yere batıyorum. Bunu sık iğnemi yaptım. Pardon, yarım trabzanımı yaptım. Ve son sık iğne tarafındaki boşluğa batıp ipimi buradan geçirip bir de zincir çekip burada artık bitiriyorum. Bakın bu şekilde de bunları birbirlerine bağlamış olduk arkadaşlar. Tabi siz isterseniz bunu direkt elinizde yapıp hani bu şekilde yapıp zincir çekip üzerini doldurup sonra burayı iğneyle de dikebilirsiniz. Size kalmış ama böyle daha kolay. Bakın. Bu da diğer tarafı. Şimdi ben şu iplerini artan iplerini çekeyim arkadaşlar. Size son halde paylaşacağım. Evet. Çantamın kulp kısmını da bitirdim. Çok keyifli bir çalışmaydı arkadaşlar. Hem çok kolay hem de çok şık, güzel, rengarenk bir çanta elde etmiş olduk. Şöyle göstereyim sizlere, gerçekten ben çok beğendim bu çantayı. İsterseniz iç tarafına astar da yapabilirsiniz. Böyle de kullanabilirsiniz. Tam bir yaz çantası oldu. Kesinlikle yapın derim. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Dediğim gibi rengi 2 renk yapabilirsiniz. 4 renk yapabilirsiniz. Size kalmış. Kulp kısmını da öyle. İsterseniz bu şekilde, isterseniz farklı bir şekilde de yapabilirsiniz. En basitinden bir saç örgüsü yapıp buradan püskülleriyle birlikte bağlayabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Ben yaparken çok keyif aldım. Bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar eğer izlediyseniz, kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Böylelikle daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlarsınız. Hem de daha fazla video çıkartmamı sağlamış olursunuz arkadaşlar. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.